Herkese merhaba arkadaşlar. Kardeşlik benim için dünyadaki en güzel hediyedir ve kardeşliğin kıymetli olduğunu anlatan iki kardeşin efsane hikayesini izlemeye gidiyoruz. Kimetsu no Yaiba. Filmin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Çok heyecanlı.5日以内に無惨が来る。子供たちが死なないことを願って。やってみろ。できるものならかまど炭治郎必ず倒せ。鬼滅島だ。敵の決起術っていつまで保つかわからない。落ち着けか。この匂いはかまど炭治郎赤だ。さあ始めようか。無惨の力が復活するその前に何としても倒さないとならない。本当に鬼物寺無惨を見つけることができるのか。焦らなくていい。お前はよくやっている。
死んじゃねえぞ炭治郎。Sizlerle biraz sohbet edelim arkadaşlar. İyi ile kötü olanı nasıl ayırt edersiniz? Elbette ki her şeyin iyi tarafı ve kötü tarafı var. Zaten Kimetsu no Yaiba'da da konular bunun üzerinden ilerliyor ve insanlar arasındaki dengesizliği göstermeye çalışıyor. Hikaye karakterlerde zıtlıklarla bunu ortaya döküyor. Japon kültürü de sakin, çalışkan, disiplinli, nizami ve mesafeli, nezaket, saygı, özen üzerine kuruludur. Savaşçıların ve hikayelerinin köklü geçmişinin mangalarına da yansıdığını görüyoruz arkadaşlar. Birçok hikayede de sevenler buna rastlıyordur. Animeler çocukken de dikkatimi çeken bir türdü. Diğer çizgi filmlere göre animeleri izlemeyi heyecanla beklerdim. Kendimi bildim bileli çizim ve yazı ile ilerleyen bir sürecim oldu. Ta ki yaptığım şeyin aslında mangalara benzediğini bulana kadar ve ardından efsane usta Hayao Miyazaki ve Takahata Sensei'yi buldum. Onlarla çok tanışmak isterdim. Hayao Miyazaki ile şu an imkanım olsa hemen tanışırdım. Bilmiyorum bu dileğim gerçekleşebilir mi arkadaşlar? Bunu evrene bırakıyorum. Yazıp çizmeye devam ederken Hayao Miyazaki Usta bana cesaret verdi arkadaşlarım. Bu katı, karmaşık, aşırı hantal ve sıkıcı dünyayı binlerce farklı renklerle doldurdular. Onlara sonsuz saygı ve sevgiyle teşekkür ederim. Çünkü arkadaşlar bir erkeğin, bir kadının, bir yetişkinin yapması gereken görevler var. Daha ciddi işler var. Çizimse çoğu kişinin anlamadığı, dalga geçtiği, hatta aşağıladığı bir şeydi bu. Ama çizimin ne kadar ciddi, güzel ve değerli olduğunu ustalar dünyaya bunun güzel bir şey olduğunu gösterdi. Çizimi, yazıyı, bu çizgilerle oynamayı, yaratmayı seven bir çocuktum ve ölü yetişkinler arasında hala daha öyleyim. Kendi kültürümün de tabii ki içinde yetişerek, her şeyini okuyarak büyüdüm. Güzelliklerini sizlerle de paylaşıyorum ve değerlerimi kitaplarımda, yazılarımda gösteriyorum. Eiichiro Oda, Tite Kubo, Hiromu Arakawa, Koyoharu Gotoge, Akira Toriyama, Masashi Kishimoto, Hajime Isayama ve daha sayamadığım bir sürü ustaya sonsuz teşekkür ederim. Bana cesaret verdikleri için. Paylaştıkları her şey için, değerli yaşamlarını ve zamanlarını bizlere verdikleri için saygı ve sevgiyle teşekkür ediyorum. Ben de sanatçı olarak yaşam ve koşulların zorlayıcılığında ve acımasızlığında neler yaşadığımızı bizzat biliyorum. Dakikalar, haftalar, aylar ve yıllar alan süreçlerle oluşan yaratımlar saygıya değerdir arkadaşlar. Benim için böyledir. Bunu kendi sergimde de görüyorum arkadaşlar. Sergime gelen güzel kalpli bir amca şöyle söylemişti. Güzel olan bir şey güzeldir. Olay bu kadar doğal, samimi ve basit arkadaşlarım. Karmaşık kelimelere gerek kalmadan güzel olanın güzel olduğunu kabul etmek. Benim sanatım için özetleyici bir cümleydi bu. Bugün izlediğim bu anime filmi de böyleydi. Yani güzel bir animeydi arkadaşlar. Ben şöyle bir şeye gitmeyeceğim arkadaşlar. Görseller müthişti ama müzikler harikaydı ama savaş sahneleri efsaneydi ama şöyleydi, böyleydi. Mangaka'nın bizlere paylaştığı bu eser, anime film çok güzeldi arkadaşlar. Bir şey güzeldir diyelim. Bu film baştan sona güzeldi arkadaşlar. Her şeyle özenilerek, emek verilerek yapılan çok iyi bir çalışmaydı. Filmin sonunda ruhunuzun dolu dolu olarak hissedeceği bir anime filmdi. Bu seriyi sevip bekleyenler bu doyumu almıştır zaten.
Karakterlerin geçmişine dönük anlatımlar zaten manganın, animenin başından beri olan şeyler. Bu seride değil, çoğu diğer serilerde de bu var arkadaşlar. Bu animenin doğası gereği olan bir anlatım. Mangaka'ya teşekkür ediyorum. Bizlerle yine farklı güzel hikayeleri her zaman paylaşsın. Oyakata-sama, Ubuyashiki Sensei. Çocuklarına ve savaşçı gençlere örnek olabilecek bir usta. Sonuna kadar da onlar için her şeyi yaptı. Gerçek hayatta da böyle ustalarla karşılaşmak güzel olurdu diye düşünüyorum. Saygı duyulası bir karakter yaratmış mangaka. İşte arkadaşlar bahsettiğim zıtlık. Muzan hastalığından dolayı ölümden kaçıp ölümsüz olmayı ararken Ubuyashiki Usta doğanın kanunlarıyla bir bütün olarak kabullenip ölümü kucaklıyor. Hayatın akışını kabul ediyor. Giyu bu iki kardeşle ilk karşılaşan ve onların farklılıklarını görüp koruyan, öngörüsü yüksek haşıralardan biri, en özel karakterlerdendir arkadaşlar. Akaza'nın hikayesinde de aynı zıtlığı görüyoruz. Sevdiklerini koruma duygusu yüksek, sabırlı, anlayışlı bir genç. Ancak hayat ve kader zorluklarla sınamış onu. Akaza farklı şeylerle de karşılaşabilirdi fakat hayat onu o çizgide tuttu. Tercih edeceği bir durum kalmadı. Akaza'nın hikayesi gerçekten derinden etkiliyor arkadaşlar. Tamamen Yin Yang'a benziyor onun durumu. Bu da bize mangakanın içinde çok değişik hikayeler barındırdığını gösteriyor. Farklı bakış açıları, başka yerden de bakmanızı sağlıyor. Hayatın belirsizliğini ve yaşamdaki sırları hissetmenizi sağlıyor. Bu final bölümünün ilk filmiydi arkadaşlar. Diğer final bölümlerini de heyecanla bekliyorum. Bu güzel hikayeleri bizlere ulaştıran tüm anime ekibine de teşekkür ediyorum. Wolf. Monster. Ha? Go, go, go. Go, go, go. Güzel arkadaşlarım, kendinize çok iyi bakın. Go, 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 go. Efsane hikayelerle ve sanatla kalın. Hoşça kalın. Bye bye. Monster.